Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bere modelinin yapımını anlatacağım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çıtı pıtı çok güzel bir modeli var ve yumuşacık da bir modeli var. Ben aynı zamanda bu berenin hırkasını da hazırlamıştım. Şöyle göstereyim, bakın şöyle yakalı olarak çalıştım. Bu kısımlarına pomponlarımız var. Örnekli kısmımız bu şekilde, kollarımıza da uyguladım. Böyle hırkasını da paylaşmıştım. Bu hırkanın da yine videosunu bu berenin altına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Tam takım olarak hazırlayabilirsiniz. Bereyi ben 2 yaş olarak hazırladım. Kız ve erkek için uygun bir modeldir. Yetişkin için de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz boylarda ve istediğiniz renklerde hazırlanabilecek bir model. Unisex bir model. Dediğim gibi 2 yaş olarak hazırladım. Bu lastik kısmından başladım. Buradan baş çevresinden itibaren videonun başında kaç santim, hangi yaşa göre kaç santim hazırlanması gerektiği ile ilgili tabloyu gösteriyorum. Ona göre de hareket edebilirsiniz. Kendiniz yapacaksanız zaten bir başınızın ölçüsünü alın mezuroyla. Ona göre bu lastik kısmını yapabilirsiniz. Daha sonrasında örnekli kısma geçtim. Şu yüksekliğim 18 santim. Ölçülerim bu şekilde. Malzemelerimi göstereyim. Lamia Baby Boom kullandım. Bunu her tuhafiyeden bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yerine Kartopu Baby One da kullanabilirsiniz. Veya elinizde herhangi bir bebe yünü varsa onunla da kullanabilirsiniz. Anti peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre ve %100 akriliktir. Yarım ip kullandım. Bundan tığ olarak da ipime uygun 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 milim kullanabilirsiniz. Evet, malzemelerim de bu şekilde. Şimdi isterseniz berimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun altına da bol bol yorum yaparsanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız ve bu da daha fazla video gelmesi demek. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre şimdi isterseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Berimin yapımına zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 48 santimlik bir zincir çektim. Zincirimi ölçerken bakın şu şekilde esneterek ölçüyorum ve zincir çekerken de oldukça gevşek çekmeye çalışın. Şöyle bakın, göstereyim size. Şu şekilde bol bol zincirler çekin. Bu şekilde esnemesi gerekiyor. Evet. Dediğim gibi ölçerken zincirimizi çekerek ölçmemiz gerekiyor. Şimdi ben 2 yaş için hazırlıyorum. Size şöyle bere ölçüm tablosunu göstereyim. Buradan bir ekran resmi alın isterseniz. Şöyle hepsi gözüküyor. Şimdi ekran resmi alın bu şekilde. Sonra göstereyim. Bakın 48 santim 2 yaş için. 1-2 yaş için, 2 yaş için 48, 49 gibi, mesela 49, 2-3 yaş arası arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayacağım ben. Siz de burada kaç yaşa göre hazırlayacaksanız baş çevresi, yani şu kısım, ilk baştaki bu kısımdaki ölçüye göre yapmanız gerekiyor. Şimdi zincirimi çektim ve birleştiriyorum. Sırayı trabzan yapacağız. Şimdi birleştirdim. 2-3 tane zincir çektim ve döndürüyorum. Yani zincirimi ters kısmına döndürüyorum arkadaşlar. Şunu şöyle. Bakın ters kısmı döndürdüğümde şurada bu şekilde kabartılar var. Bombeler var. Daha doğrusu bombeler. Bakın burada da yine var bir tane bombe. Bu bombelerden alacağız. Bunun sebebi normalde şu şekilde önden alırsak birazcık sıkacak bu zincir. Ama bu arka bombelerden alırsak baş çevresinde hiçbir sıkma olmayacak. Yani o baş çevresindeki o iz olmayacak. Bunun için bu şekilde arkadan alıyorum ben. Burada trabzan yapıyorum. İlk sırayı trabzan olarak tamamlayacağız. Bakın burada da yine bombeden alıyorum. Göstereyim. Baş çevresinden başlanan bereleri bu şekilde yaptığınız zaman yine bakın bombe,
Bu şekilde aldığınız zaman hiçbir şekilde sıkma, iz bırakma olmaz arkadaşlar. Gayet rahat esner. Yine bombeden alıyorum. Bu şekilde bombelerden alarak bu zincirimin üzerine gideceğim arkadaşlar. Şimdi hızlanacağım. Sizler de sıra sonuna kadar gelin. Sonra lastik modeliyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada şu baştaki çekmiş olduğum zincirimle birlikte birleşimimizi yapıyoruz. Burada tığ numaramı değişiyorum. Bir küçük numarayı aldım. Yani 3 milimle örüyordum. 2,5 milim aldım arkadaşlar. Lastik kısmı birazcık toplasın diye. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle şu zincirimi değil, yanındaki ilmeğimi şu şekilde alttan girerek lastik olarak alacağım. İpimi doluyorum. Yanındakini de şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Üzerinden gidiyorum ve ipimi alıyorum. Bunu bu şekilde alttan aldım. Bunu alttan aldım. Yanındakini üstten alıyorum, bakın şu şekilde ön lastik. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Bunu ön lastik, arka lastik, ön lastik ve arka lastik, ön lastik, arka lastik. Bakın önden aldıklarım önde kabartı şeklinde duruyor. Arkadan aldıklarım da arka tarafta. Ön lastik ve arka lastik. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Ön lastikle başladım. Arka lastikle bitirdim arkadaşlar. Şimdi birleştiriyorum. Bir tane zincir çekmiş olduğum yerle. Yine bir zincir çekiyorum. Bakın şu önde kabartı gibi duranları şöyle göstereyim. Şu kabartıları yine önden alıyorum. Arka tarafta kalan kısımları da arkadan alıyorum. Öndekileri önden alıyorum. Arkada kalanları arkadan alıyorum. Öndekileri önden alıyorum. Arka tarafta kalanı da arkadan alıyorum. Öndekileri önden, arkada kalanı arkadan. Bu şekilde lastik sıramızı hazırlıyoruz. Şimdi toplamda ikinci sıramızdayız şu anda. Lastik sırasının ikinci sırasındayız. Bir sırada trabzan gitmiştik. Üçüncü sıra. Ben muhtemelen bir sıra daha yapacağım. Sonra örneklik kısmına geçeceğim. Şimdi lastik kısmını yapalım. Örneklik kısmına devam edelim. Arkadaşlar ben lastik kısmını tamamladım. Trabzan sırası ile beraber toplamda 4 sıramız oldu. Lastik 1, 2, 3 sıra. Trabzan sırası da 1 sıra, 4 sıra. Lastik kısmını, bu kısmı yapmış oldum. Şimdi örneklik kısmına geçiyoruz. Şurada 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Dibine değil, bakın dip kısmına şöyle göstereyim. Dibine değil, yanındakine 2 tane trabzan yapacağım. Aynı yere. 1
2. İpimi doluyorum. Yanındakine hiç atlamıyorum. Bakın yanındakine buna 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Burada 4 tane trabzanımız olmuş oldu. 2 bir yere, 2 bir yere 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi bir tane atlıyorum. Bunu atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yanındakine de yine 2 tane trabzan yapıyorum. Yine 4 tane trabzanımızı yapmış olduk. Bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Ve burada yine 4 taneyi yapmış olduk. Dörtlü öbekler yapıyoruz arkadaşlar. 2 bir trabzanın tepesine, 2 bir trabzanın tepesine dörtlü öbekler yapmış oluyoruz. Sonra bir tane atlıyoruz. Yine tekrar dörtlü öbeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine aynı yere 2 tane trabzan. Ve dörtlü öbeğimizi yaptık. Tekrar bir tane atlıyorum. İkinciye 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de 2 tane trabzan. Bu şekilde sıramız sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonunda birleşimimizi yapıyoruz. En son 4 öbeğimizi yaptık. Daha sonrasında şurada 3 tane zincir çekmiştim. Bu 3 zincirle birlikte birleşimimi yapıyorum. 3 tane zincir çekeceğim yine. Şimdi şurada 4 öbeğimiz var arkadaşlar. Bakın hemen yanında bir tane atlamış olduğumuz boşluğumuz var. Bakın şurası. Şu nokta. Şimdi ipimi doluyorum. Buraya şu boşluğa bakın. Şöyle boşluğa tığımı takıyorum. Buradan ipimi alıyorum. Birazcık uzattım. Ve burada bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Daha sonrasında şu 3 tane zincirimizin bakın burada da yine boşluğumuz var bir tane. Şu 3 zincirimiz altta. Dibine batmamıştık, yanına yani atlama yapmıştık. Burada da yine bir tane boşluğumuz var. Bu boşluğa bakın tığımı takıyorum bu boşluğa. Arkadan ipimi alıyorum. Uzatıyorum birazcık. Şöyle bir düzenleme yaptım ve trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi şurada işlem yapmış olduğumuz boşluğumuz var bakın. Bunu atlıyorum. Şu dörtlü öbeğin hemen yanındaki boşluğa geleceğim. İpimi doladım. Bakın bu boşluğa atıyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve atlamış olduğum şurada işlem yapıp atlamış olduğumuz yere tekrar geri dönüyorum. Yani aynı yere bakın aynı boşluğa tekrar batıyorum arkaya doğru. İpimi aldım. Uzattım. Ve trabzanımı yapıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi yine buraya atlıyorum. Bakın burada işlem yaptım. Yani buraya batmıştım. Buraya atlıyorum. Şu dörtlü öbeğimizin yanındaki boşluğa geliyorum. Buradan tığımı alıyorum. Birazcık uzattım. Trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve geriye dönüyorum. Bu dörtlü öbeğimizin hemen yanındaki bakın zaten burada işlem yapmıştık. Aynı yere tekrar batıyorum aynı boşluğa. İpimi aldım ve trabzanımı yapıyorum. Yine ipimi doluyorum. Buraya atlıyorum. Bu dörtlü öbeğimizin yanındaki boşluğa geldim. İpimi aldım. 2 zincir
Geriye dönüyorum. Ve trabzanımızı yaptık. Evet, bunu atlıyorum işlem yapmış olduğumu. Bu dörtlü öbeğimizin hemen yanındaki boşluğa geliyorum. Trabzan yaptım. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Bakın dörtlü öbeğimizin geriye dönüyorum. Hemen bu nokta. Buraya batıyorum. Boşluğa battım. Şöyle hafif uzattım ve trabzanımızı yaptık. Atlıyorum. 2 zincir. Geriye dönüyorum. Ve trabzan. Şöyle bir bakalım. Bakın örneğimiz kendini belli etti. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunu yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna geldim. Bakın sadece bir dörtlü öbeğim kaldı. Burada işlem yapmıştık. Burada bir dörtlü öbeğimiz var. Şimdi şu aradaki hemen boşluğa, şurası, burası başlangıç noktamız burada. Alttaki boşluğa batıyorum. Trabzanımı yaptım. 2 zincir. Ve bu dörtlü öbeğin hemen bu kısmına geliyorum. Ve burada da yine trabzanımızı yapıyorum. Şuradaki 3 tane zincirimle birlikte birleştiriyorum. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çektik yine. Bakın şurada yuvalarımız var. Hani çaprazlığımızı yaparken arada 2 tane zincir çekiyoruz. Şu arka dörtlü öbeğin burasında batarken 2 tane zincir çekmiştik. İşte buradaki boşluklar. Buralara 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Aynı yere 4 tane trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum. Buradaki çaprazlığın şuraya 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın burada zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Trabzan yapılacak olan noktalar. 2 3 ve 4. Dörder tane o boşluklara dörder tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki 3 tane zincirimle birleştiriyorum. Yine 3 tane zincir çektim. Şimdi bakın dörtlü öbeğimiz var. Bu dörtlü öbeğimizi burada bir boşluğumuz var. Bunu atlıyoruz. Bu dörtlü öbeğimizin hemen yanındaki boşluğa trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şimdi bu zincirimizin yanındaki boşluk arkadaşlar. Buraya şu şekilde batıyorum ve trabzan yapıyorum. Şimdi ipimi doladım yine. Şuraya atlıyorum. Bakın burada işlem yapmıştık. Buraya atlıyorum. Şu dörtlü öbeğimizin hemen yanı kısım. Buraya yine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu boşluğa geri dönüyorum. Bu dörtlü öbeği geri döndüm. Şuradaki boşluğa trabzanımı yapıyorum. Öbeğimizi atlıyorum. Bu dörtlü öbeğimizi atlıyorum. Hemen şuraya trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Geriye döndüm. Bakın şuradaki boşluğa. Buraya da yine 2 tane. Buraya da trabzan yapıyorum. Dörtlü öbeğimizi atlıyorum. Buraya boşluğa trabzan yapıyorum. 2 zincir. Ve geriye dönüyorum. Hemen şu an son işlem yapmış olduğumuz yere.
Dörtlü öbeğimizin yanındaki boşluğa geliyorum. 2 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın bu boşluğa trabzanımızı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın son üçlü öbeğim burada. Pardon, dörtlü öbeğim diyeyim. 1 2 3 4. Hemen yanında şu 3 trabzanımızın hemen 3 zincirimizin hemen yanındaki boşluk. Buraya trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Şimdi şurada geriye dönüyorum. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonrasında da şuradaki 3 tane zincirimizle birleşimimizi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum yine. Bakın arkadaşlar, yine şuralarda 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 zincirlerimize 4 tane trabzan yapıyorum. Evet, beremiz artık bu şekilde ilerleyecek. Bu boşluklara 4'er tane trabzan yaparak bir sonraki sırada şu sırayı, yani vuracağımız sırayı yapıyoruz. Bu şekilde ilerleteceğim. Yaklaşık 15 santim kadar öreceğim. Sonra kesimlere döneceğiz arkadaşlar. Şimdi örelim. Ne kadar 15 santim? Şöyle nereden ölçeceğim? Şuradan itibaren, lastik kısmından itibaren yukarıya doğru ölçeceğim arkadaşlar. 15 santim olduğunda kesim işlemlerine başlayacağız. Sizler de örün, ben de öreyim. Sonrasında kesimle devam edelim. Beremin 15 santimlik kısmını yaptım arkadaşlar. Şimdi kesimle birlikte devam edeceğiz. Sayalım bakalım kaç sıra yapmışız. Bu öbekli olan kısımlardan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra bu dörtlü öbekli kısımdan yaptım. Yani toplamda 12 sıra yapmış oldum. Şimdi kesimle devam edeceğiz. Evet, 3 tane zincirimizi çektim. Şimdi şuradaki 4 tane yapmış olduğumuz, yani 4 trabzan yapmış olduğumuz yerlerle yine devam edeceğiz. Ama 4 tane yapmıştık bu altta. Burada 3 tane yapacağız arkadaşlar. Yani her bir bu yuvalara 3 tane trabzan yapacağız. 2 ve 3. Altta 4 yapmıştık. Yani diğer sıralarda 4 yapıyorduk. Burada 3 yapacağız. Yani bu sırayı bütün yuvalara 3'er tane yaparak ilerleteceğim. Bakın 3 tane. Devam ediyorum. 3 tane. Buraya 3 tane. Her bir yuvaya 3'er tane yaparak bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Buraya da yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz ve buradaki 3 tane zincirimizle birlikte birleştiriyoruz. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu üçlü öbeğimizi atlıyorum. Şuradaki yuvaya trabzan yapıyorum. Şimdi altlarda burada 2 tane zincir çekiyorduk. Şimdi bir tane çekiyorum. İpimi doluyorum. Geri dönüyorum. Hemen şurada üçlü öbeğimizin sağ tarafındaki boşluğa. İpimi doluyorum. İşlem yapmış olduğumuz yere atlıyorum. Diğer tarafa, yani bu üçlü öbeğimizin hemen yanındaki boşluğa trabzan yapıyorum. 2 zincir ve geri dönüyorum. Bu işlem yapmış olduğumuz yere 2 zincir dedim. Bir tane zincir arkadaşlar. Bu sırada hep bir zincir olacak. Ve buraya trabzan yapıyorum. Yine aynı işlemi öbeğimizin sol tarafındaki boşluğa bir zincir ve bu üçlü öbeğimizin sağ tarafındaki boşluğa.
Bir zincir. Alışkanlık hep 2 çekiyorum. 1 olacak kesinlikle. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. İşlem aynı. Sadece zincirimiz bir tane. Sıra sonundayım. Hemen şuradaki üçlü öbeğimizin sol tarafındaki şu 3 zincirimizin yanındaki yine trabzanımızı yapıyorum. Geriye döndüm. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Ve yine birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Üç zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada altta 3 tane dolgu yapmıştık. Burada 2 tane dolgu yapıyoruz bu yuvalara. Bakın 1 2. Yandakine geçiyorum. 2 tane de buraya yapıyorum. Hep 2 olarak buradaki yuvalarımızda 2 olarak devam ettiriyorum. Böyle kademe kademe eksiltmelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine birleşimimizi yapıyoruz. 2 3 zincir. Evet, şimdi bu ikili öbeğimizin buradaki boşluğuna geçiyorum. Yine bir zincir çektim. Geriye döndüm ikili öbeğimizin sağ tarafına. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorum. Bir zincir. Yani hep birbirinin tekrarı arkadaşlar. Sadece sayılarda bir eksilme var. Bir sonraki sırada bir kademe daha eksilteceğiz. Sonra da toparlayacağız arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum ve artık trabzanlarla devam ediyorum. Yani bir tane yuvalara bir tane trabzan yapıyorum. Bakın bu yuvaya bir tane yaptım. Buraya da bir tane yaptım. Bütün yuvalara birer tane trabzan yapıyoruz. Son eksiltme sıramız. Hiç zincir yok. Sadece birer tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bütün bu bir tane zincir çekmiş olduğumuz yerlere. Bütün hepsine birer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum arkadaşlar.
son eksiltme sıramızdı. Birleştirdikten sonra ipimizi keseceğiz. Evet, şimdi şurada 3 tane zincirimle ipimi birleştiriyorum. Tamam. Bir zincir çektim ve şöyle birazcık uzunca kopardım. İğnemizi takacağız buraya. Şimdi iğnemizi takalım şu ucumuzu. Şimdi iğnemizi taktık. Buradaki bu boşluğu kapatmamız gerekiyor. Bunun için şöyle göstereyim. Şu ilmek aralarından iğnemizi geçireceğiz. Başlangıç noktamıza kadar yapacağız onu. Evet. Şimdi ipimizi şu şekilde çekiyorum. Bakın, burası büzülmüş oldu. Şimdi şurada küçük bir boşluğumuz kaldı. Bunu da böyle kapatacağım burada. Evet. İpimi düğüm yapacağım. Sökülmesin diye. Şöyle bir iki kere daha. Evet. İpimizi koparalım. Bu işlemi iç kısımda da yapabilirsiniz ama ben zaten buraya pompon takacağım için gözükmeyecek oradaki o izler. Şimdi pomponumuzu da takacağım. Şöyle tığımı içten alıyorum. Şöyle bir tarafından. Pomponunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. Ben bugün hazır kullandım. Şöyle hazırlarında uçlarında ipleri var bu şekilde. İpi alıyorum iç kısma. Şuradan da bir taraftan bir taraftan iç kısımda bu ipleri iç kısımda bağlayacağım. Pomponu kendiniz yaparsanız eğer yine böyle ipler bırakın. O iplerle bunu böyle bağlayın arkadaşlar. İyice bağlıyorum. Birkaç tur sökülmesin diye. Daha sonrasında da bu iplerimizi şöyle ilmek aralarında yürütebilirsiniz. Şöyle de düğüm yapalım. Bu da yine aynı şekilde. Bunları iç kısımda yürütelim. Beremi tamamlamış oldum. Bu şekilde markamı da diktim arkadaşlar. Bunları soranlar oluyor. Instagram'da bir etiket sayfasından yaptırmıştım. Evet, böyle pomponumuzu diktik. Gayet şık, güzel bir model oldu. Videonun başına gösterdiğim hırkamla da birlikte tam takım oldu. İsterseniz iki şekilde yapabilirsiniz. Hem hırkasını hem beresini. Hırkanın videosunu
Bu berenin altına ekleyeceğim. Oradan da bakıp hırkaya ulaşabilirsiniz bulamayanlar için yayınladığımda. Evet, inşallah anlatımından kolaylıkla yapabilirsiniz. Kız erkek için uygun bir modeldir. Hediye edebilirsiniz, satabilirsiniz. Tamamen size bağlı, hemen böyle bir günde yapıp takılabilecek bir model. Yetişkinler için de gayet şık bir model. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.